Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir akıllı çocuk takip saati incelemesi yapacağım. Çocuğu 1. sınıfa başlayan bir ebeveyn olarak ben de geçtiğimiz günlerde bir akıllı çocuk takip saati araştırması yaptım. Ve fiyat performans açısından en mantıklı saati bulup satın aldım. Saatin modeli Calov Z Plus 360. iOS ve Android uyumlu, CE/TSE sertifikalarına sahip, 1.44 inç renkli dokunmatik ekranlı, 2 saat şarjla 24 saat kullanılabiliyor ve ortam sesi dinleme, ortamdan fotoğraf alma gibi aradığım bazı belli başlı özelliklere sahip. Birazdan bu özelliklerden daha detaylı bahsedeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu ürünü AliExpress'ten almadım arkadaşlar. Çünkü ülkemizde üzerine eklenen vergiyle birlikte Türkiye satış fiyatından çok daha pahalıya geliyor. O yüzden Trendyol'dan aldım. Normalde 325 Türk Lirası bandında satılırken kampanya döneminde satın aldığım için 292 liraya geldi. Bu akıllı saatler öyle 100 liradan başlayıp 5000 liralara kadar satılabiliyor. Fakat arkadaşlar ilginçtir, bu pahalı modellerin çoğunda bu özellikler yok. Olanlarda 2000 lira bandında. Özetle bu saat bir fiyat performans üründür diyebiliriz. Hemen özelliklerine geçelim. Calov Z Plus 360'ın kadranı adından da anlayabileceğiniz üzere dönebiliyor. Bu da kameraları daha etkin kullanmayı ve bu sayede farklı açılardan fotoğraf çekebilmeyi sağlıyor. Şimdi anlatacağım özellikleri kullanırken dikkatli ve ölçülü olmakta fayda var. Çünkü çocuklarımız da birer bireydir ve onların da özel hayatları vardır. Çocuğun özel hayatını aşırı derecede takip etmenin, bunu saplantı haline getirmenin anormal olduğunu ve çocuk fark ederse bundan bunalırsa da psikolojisinde belki de onarılması güç sıkıntılara sebep olabileceğini unutmayalım. Bu saatlerin bir GSM operatörü kartına yani SIM karta ihtiyacı oluyor. Bunu mutlaka edinmeniz gerekiyor. Çocuğun okul alanındaki en iyi sinyal kalitesine sahip operatörü seçmelisiniz. Bunun dışında arkadaşlar pratik olarak böyle aylık biçimde yükleme yapılan BİMsel gibi operatörler de var. Bunların SIM kartlarını herhangi bir BİM mağazasından kolaylıkla alabilirsiniz. Fakat şunu belirteyim arkadaşlar, satın alma sırasında yeni kimlik kartı isteniyor. Hatta aldıktan sonra da servis sağlayıcıyı arayıp hattın 2G standartlarına düşürülmesini talep etmelisiniz. Çünkü anlatacağım bu saat işte Calov Z Plus 360 çocukların daha sağlıklı olması açısından 2G ile çalışıyor. Özelliklere devam edelim. 2 kamerası var. Bu kameraları kullanarak çocuğunuz fotoğraf çekebiliyor. Böyle çok kaliteli HD fotoğraflar beklemeyin. Çektiğiniz fotoğraflar 480'e 480 piksel boyutlarında. Düşük çözünürlükle ama amacına hizmet etme konusunda gayet başarılı. Uzaktan dinleme özelliğine sahip. Ayarlar bölümündeki takip numarası kısmına kendi numaranızı 05 ile başlayacak şekilde yazıp göndere basmanız yeterli. Bu sayede ortam dinlemesi yapabiliyorsunuz. Harita üzerinde konumu gösterebiliyor. Çocuğunuzun nerede olduğunu harita üzerinden anlık olarak görebiliyorsunuz. Fakat arkadaşlar bu saatler konum lokasyon bilgisi için LBS kullanıyor. LBS en yakın baz istasyonuna göre konumun alınması durumudur. Bu da yüksek sapmalara sebep olur. Sapmanın en az olduğu ve konumun en doğru alındığı teknolojiler GPS ve Wi-Fi teknolojileridir. Tabi bunlara sahip olan saatlerde 1500 lira bandından başlıyor ve çoğunda da uzaktan kamera erişimi ya da ortam dinleme özelliği bulunmuyor. Diğer bir güzel özelliği de karşılıklı konuşma yani telefon özelliği. Uygulama üzerinden 10 kişinin telefon numarasını güvenli biçimde belirleyebiliyoruz. Çocuk sadece bu kişilerle görüşebiliyor. Bizim belirlediğimiz numaralar dışında hiç kimseyi arayamıyor ve hiç kimse tarafından aranamıyor. Bu sayede çocuğumuzla karşılıklı olarak güvenli telefon görüşmesi yapabiliyoruz. Uzun görüşmeler için vakit olmadığında sesli mesaj özelliğini de kullanabiliyoruz. Diğer bir önemli özelliği de SOS yani acil yardım özelliği. Eğer çocuğunuz saatin SOS düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarsa saat hemen sizi cep telefonunuzdan arar. Siz cevap vermezseniz de belirlenen kişileri sırasıyla arar. Elbette klasik görev alarmınız da bulunuyor. Çocuğun uyanması, ders çalışması, ödev yapması veya farklı görevleri yerine getirebilmesi için alarmlar oluşturabiliyoruz. Güzel uyarıları da var. Bunlardan bir tanesi işte saat şarjı azaldı uyarısı. Bu özellik saatin şarjının %10'un altına düşmesi durumunda mesajla uyarı gönderiyor. Bu sayede saatten beri alamadığımızda endişelenmiyoruz. Size en başta anlattığım ders moduna gelirsek, bu modu çocuğumuzun rahatsız edilmesini veya saatle meşgul olmasını istemediğimiz zamanlarda uzaktan uygulama üzerinden aktive edebiliyoruz. Ek bir bilgi daha vereyim arkadaşlar, bu model suya dayanıklı değil. Çocuğunuzun bunu kullanırken yağmurdan, çamurdan, sudan sakınması gerekiyor. Calov Z Plus 360 şöyle bir kutuda geliyor. Burada şarj kablosu var.
Şimdi saati de göstereyim. Biraz kadranı büyük arkadaşlar, yalnız onu söyleyeyim. Çok böyle kibar durmuyor. Ama tabii özellikleri dolayısıyla bu da normal. Kart takabilmek, içini açabilmek için küçük bir tornavida göndermişler yanında. Bu da oldukça ince bir düşünce. Bu da sim kartın nasıl takılacağını gösteriyor. Şuradaki vidayı açacağız ve buradan sim kartımızı içeriye dahil edeceğiz. Bakın ne diyor? Farklı takıldığında sim yuvası zarar görür. Lütfen bu konuya hassasiyet gösterin. Yani düzgün bir şekilde takmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada hata yapamayız. 360 derece kullanabilmek için bakın şurada hemen kameranın üst kısmında 2 tane çıkıntı var. Bunları içeri doğru ittiriyoruz. Bu şekilde de 360 derece kullanılabiliyor. Ve yine burada gördüğünüz gibi şarj yeri var. Şarj kafasını arkadaşlar tam şuraya oturtup bırakıyoruz. Mıknatısı zaten yapışıyor. Bunu da USB'ye takarak şarj edebiliyoruz. Şimdi 90 dakika saatimizi bir şarj edelim. Saatimiz şarj almaya başladı. Şimdi 90 dakika boyunca bunu böyle bırakacağız. 90 dakika sonunda da ayarlarını yapacağız. Evet, şu anda akıllı saatimiz şarj oldu. Hemen şarjını çıkarıyoruz. Fakat arkadaşlar açmıyoruz saati. Açmadan şuradaki vidasından, bakın şurada yanda bir vidası var. Bunu yanından çıkan tornavidayla açıyoruz. Vidası çok küçük yalnız, kaybetmemeye dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra da burayı açıyoruz ve burada sim kart girişini görüyoruz. Şimdi sim kartımızı dikkatlice çıkarıyoruz. Şöyle küçük olan boyutta olacak arkadaşlar. Şimdi burada nasıl gösteriyor? Şöyle takacaksınız diyor. Saat şöyle dururken arkadaşlar çentikli yeri yukarı gelecek şekilde. Şöyle takacağız. Evet, şu anda yuvaya oturdu. Tornavida ile biraz yavaşça ittirerek yuvaya oturtabilirsiniz. Sonra bu kapağı geri takacağız. Biraz garip açılıyor. Şu an şebeke görünmüyor. Şebekenin olmamasının 2 sebebi olabilir arkadaşlar. Bir tanesi kartın pininin olması, bir diğeri de henüz açılmamış olması. Ben BİM'den aldım mesela. BİM'deki kartlar 3 gün içinde açılıyor denildi bize. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son saate kartımızı takmıştık. Ve daha sonra bakın şurasında, hemen şu kısımda sinyal görünüyor. Ne oldu? Nasıl bir aşamadan geçtik? Öncelikle operatörü aradım. Benim operatörüm Bimsel'di ve hattımın 2G'ye düşürülmesini istedim. 2G'ye hemen düşürüldü. Daha sonra kartı çıkarıp tekrar taktım saate ve burası aktive oldu ve artık internete de bağlanabilir hale geldi. Bu aşamadan sonra yapmamız gereken şey uygulamayı indirmek. Set Tracker 2 uygulaması var. Bunu indireceğiz. Bu 2 tane Set Tracker uygulaması var. Ben şunu indirdim ve bunu kullanıyorum. Bunu indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra yeni kayıt alanından kayıt oluyoruz. Kayıt olurken dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Oraya bir mail yazıyorsunuz. Gmail ya da Hotmail olmak zorunda. Şifrenizi belirlerken de sakın farklı karakter kullanmayın. Sadece harf ve rakam kullanın arkadaşlar. İşte parantez, yıldız gibi şeyler kullanmayın. Aksi takdirde üye olamıyorsunuz. Üye olduktan sonra şuradan saatin kayıt ID numarasını taratıyorsunuz arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz. Şöyle. Daha sonra da saatte şu yandaki metal tuşa bastıktan sonra şöyle kaydırıyoruz. Cihaz bilgilerine gideceğiz. Buna tıkladıktan sonra bakın kayıt kodu diye bir alan var. Buna tıklıyoruz, QR kod açılıyor. Daha sonra telefonla bunu okutuyoruz ve cihazı bu şekilde eklemiş oluyoruz. Telefon rehberi bölümüne giriyoruz ve burada arkadaşlar düzenleye tıklayıp telefon rehberi bölümüne numara ekleyebiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Çocuğunuz sadece bu numaralarla iletişim kurabiliyor. Yani işte reklam aramaları, yabancı aramaları falan cevap vermiyor saat. Saat dilini mutlaka Türkiye yapın arkadaşlar. Konum güncelleme modunu ayarlayabiliyorsunuz. Her 10 dakikada 1 saatte ya da 1 dakikada yapabiliyorsunuz. Dakika idealdir arkadaşlar. SOS acil durum numaraları var. Buraya 3 tane numara tanımlıyorsunuz. Çocuk SOS butonuna bastığı zaman bunları sırayla arıyor. Bir diğer özellik arkadaşlar, mesela ortam dinleme yapmanız için takip numarası var. Buraya numaranızı yazıyorsunuz. Yani kendi numaranızı yazıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Cihaz sizi arıyor. Mesela deneyeyim. Talep saate gönderildi ve telefonumuz çalıyor. Şu anda arkadaşlar kızımın saati beni arıyor. Burayı açıp ortam sesini telefonu kulağımıza götürerek ya da hoparlörü açarak dinleyebiliyoruz. Şu an bu sesi kaydettiği için yankı yapıyor. Ama ortamda neler olup bittiğini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun dışında uzaktan kamera özelliği var fakat ben bunu çalıştıramadım arkadaşlar. Bir türlü çalışmadı. Bakın mesela tıklıyorum. Hiçbiri yeni resimler diyor. Yani bir
sıkıntı var ama bir türlü bunu çözemedim. Şimdi talimat yenileme, lütfen bekleyin, başarıyla gönderildi diyor ama buraya herhangi bir fotoğraf falan gelmiyor. Şimdi bunun çözümünün daha derinlemesine araştıracağım. Bulursam bu kanalda yine yayınlarım, o yüzden abonelikten çıkmayın. Bunun dışında arkadaşlar neler var? Rahatsız etmeyin modu var. Burada zaman aralığı ekliyorsunuz. Bu zaman aralıklarında bu telefonla ne çocuğunuz işlem yapabiliyor ne siz işlem yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bu alarmlarla işte çocuğun çeşitli görevleri yerine getirmesini sağlayabiliyorsunuz. Ödüller var. Çocuğunuza buradan mesela şöyle bir like gönderebiliyorsunuz. Saatine, onun için hoş bir oyunlaştırma oluyor. Evet, bakın like buraya geldi. Artık 2 like oldu. Çocuklar biliyorsunuz bu like'lara çok alışkın. Bunun dışında LBS konumu var. Bunu açın arkadaşlar. Çocuğun konumunu tespit edebilsin ama LBS konumu gerçekten kötü çalışıyor. Şebekeden sinyal aldığı için çocuğunuzu başka bir yerde gösterebilir. Telaşlanmayın. Çünkü maalesef bu LBS'ler böyle GPS olsaydı ya da direkt Wi-Fi'ye bağlanan bir şey olsaydı bunlar olmayacaktı. İşte bu saatin de kötü yanı bu. Ama dediğim gibi işte konuşma, uzaktan dinleme gibi. Çocuğu aramak için yapacağınız şey listeden numarayı seçip aramak. Gördüğünüz gibi arıyor. Çocuğunuz da bunu sağa kaydırıp şu kısmı şu anda konuşmaya başlıyor. Peki nasıl arama yapılıyor? Hemen onu da göstereyim, saat üzerindeki fonksiyonu. Kaydırıyoruz arkadaş. Şuradaki tuşlama, telefon simgesine çocuğunuz geliyor. Buna tıklıyor. Sonra aşağıda bakın insan simgesi var, ikonu. Burada da bizim uygulamadan eklediğimiz numaralar görülüyor. Ve bunları arkadaşlar arayabiliyor. Bakın bu şekilde de arkadaşlar çocuğum beni aradı. Buradan kabul ettiğimiz zaman hemen konuşma moduna geçiyor. Kapatayım. Konuşabiliyorsunuz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Uygulamaya üye olurken alfanümerik istiyor. Yani sadece numara ve sadece harf ve rakam istiyor. Başka bir şey yapmayın. Telefonunuzu daha sonra buradan eşleştirin ve kullanmaya başlayın. Tabii daha öncesinde yapmanız gereken şey hattınızı 2G'ye çekmek. Hattınızı 2G'ye çekmezseniz çalışmıyor. Ve çektikten sonra da arkadaşlar kartı çıkarıp tekrar takın. Saati yeniden başlatın. Evet arkadaşlar, Call of Z Plus hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa video açıklamasına yazarsanız müsait olduğumda yardımcı olmaya çalışırım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.